Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Gördüğünüz gibi yeni bir video hazırlığındayız. Bugün bana gelen bir kasanın sorunlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu benim eski müşterilerimden birisinin kasası. Yaklaşık 1,5 yıl önce bir format atmıştık. Daha sonra dükkanı kapattıktan sonra aramızda bir kopukluk oldu. Buna sanırım dışarıda ya da evde bir yerde format attırmış. Aslında bizim kasamızın orijinal kendi aslında bu kasa satıldığında buna orijinal yazılım verilmişti. Orijinal yazılımları nereden anlıyoruz arkadaşlar? Hemen kasamızın şu yan kısmında gördüğünüz gibi burada anahtar etiketi var. Yani ürün anahtarı, etkinleştirme anahtarı. Bundan kurmayı beceremediler. Ya da kolayına geldi. Flash bellekten falan. Böyle orijinal olmayan bir Windows 7 yüklenmiş cihaza. Ve gördüğünüz gibi hata veriyor tabii ki. Yakalanmış. Windows yakalanmış. Bir şekilde ürünü etkinleştirmek gerekiyor. Şimdi biz bu cihaza yeni format atacağız. Orijinal bir format atacağız. Kendi DVD'sinden. Aynı zamanda cihaz 1,5-2 yıla yakın oldu, dediğim gibi temizlenmemiş. Temizlenecek. Termal macunu yenilenecek. Format atılacak. Bir de şurada USB'lerinden birisi kırık. Şöyle görüyorsunuz, parmağım içine giriyor. Bunlardan birisi değiştirilecek. Yani işimiz çok zor. Bilgisayarıma girdiğimde aynı zamanda gerçekten de bir hata yapmış burada format atan vatandaş. Bizim D'yi biçimlendirmemiş. Gördüğünüz gibi burada sıkıntılı duruyor. Bunu da format atarken yani hard diskimizin şu anda yarısı yok. Bunu genelde yapıyorlar böyle az bilen kişiler. Yani bu işten anlamayan kişilerin yapması doğru değil. Yaklaşık demek ki kaç ay önce bu format atıldı. O günden bugüne bu D'deki belki de bilgiler de vardı. Onlar da gitti. Formatta bunu silmişler ama atamamışlar. Biçimlendirmedikleri için gördüğünüz gibi burada böyle arızalı bir şekilde duruyor. Şimdi buradan bir biçimlendirmeyi deneyelim. Belki de arızalıdır. Hayır, arızalı değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi D diskimiz de açıldı. Yani bilmeyen kişilerin bu işleri yapmamasını rica ediyorum. Gördüğünüz gibi koskocaman hard diskimizin 150 GB'lık bir bölümünü boşta bırakmışlar. Öyle. Burada kullanan kişi de bütün bilgilerini C üzerinde saklamak zorunda kalmış. Yani bilgisayar çöktüğü zaman o C'deki bütün programlar, müzikler, resimler vesaire hepsi silinecekti. Ben şimdi biçimlendirdiğim disk D diskine taşıyorum masa üstündekilerini. Kesinlikle masa üstüne bilgi depolamayın arkadaşlar. Hem bilgisayarınızın hızını etkileyecektir hem de bilgisayarınız yarın bir gün çöktüğü zaman masa üstünde değerli bilgileriniz olabilir. Hepsine elveda edebilirsiniz. Gibi tahmin ettiğim gibi yaklaşık 2 yıllık bir kir var içerisinde. Bayağı tozlamış kasamız. Bu kasaları yaklaşık yılda bir kere temizlemek gerekiyor. Bunu her videoda söylüyorum. Aynen böyle arkadaşlar. Şöyle abartmıyorum. Siz karar verin. Böyle dünkü çektiğim videonun aynısı. Filtre oluşmuş burada. İşte bizim arkadaşımız şu toz kütlesini, burada keçe haline gelen tozu filtre sanmıştı ve süpürge filtresinden laptopuna filtre yapmıştı arkadaşlar. Yani bu filtre sanılan olay bu. Şu anda bu cihaz gördüğünüz üzere burada bir adet de kondansatörü patlatmış. Çünkü yüksek ısıdan dolayı anakart üzerindeki şu işlemcinin etrafındaki işlemciyi besleyen kondansatörleri buradaki tozdan dolayı patlama meydana getirebiliyor. Aynen böyle arkadaşlar. Fanımız işler acısı bir durumda. Gerçekten çok kötü. Yani kasamızı kesinlikle yılda, en az yılda bir kere temizlemekte fayda var. Allah'tan ekran kartı pasif soğutma. Buradaki fan da dolmuş olacaktı çünkü. Ekran kartında fan yok. İşte güç kaynağı, şu arka pencereler falan temizlenecek. Bunu temizlemek için arkadaşlar bunun termal macunu da değiştireceğiz.
Şu bloğu sökmemiz gerekecek şuradan. Sökmesi kolay. Bunu takarken anakartı söküp çıkarmamız gerekecek. Öncelikle gelin şu anakartı çıkaralım. Daha sonra temizlik yapalım. Ekran kartını açabilmek için şu arkada, hemen ekran kartının arkasında bir klips var. Onu geriye doğru çekmemiz gerekiyor. Bunun şöyle bir vidası var arkadaşlar. Bunu söküyoruz. Ekran kartı da perişan. Dediğim gibi fan yok bunlarda. Pasif soğutma kullanılıyor bunlarda. Onun için bunun fanı temizleme olayı yok. Şuradaki USB portlara giden kablolarını söküyoruz. Sonra anakartımıza ulaşmış bulunmaktayız. Bunda bir sıkıntı var. Bu bloğu buraya yapıştırmışlar arkadan. Şöyle buralardan Japon yapıştırıcı tarzı bir yapıştırıcıyla yapıştırmışlar. Nasıl edeceğiz bilmiyorum. Sökmesi biraz sıkıntılı olacak bunun. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Akşam bildiğiniz gibi bilgisayarımızı söktük. Çok perişan bir haldeymiş. Böyle tozlu haldeymiş. Gece saat 11'den sonra da süpürge çalıştırmak doğru değildir. Şimdi süpürgeyle önce bu bilgisayarımızı temizleyeceğiz. Daha sonra patlamış kondansatörümüzü sökeceğiz. Termal macununu nasıl değiştireceğiz bilmiyorum ama bunu birisi bu klipslerini sağlam bir yapıştırıcıyla anakarta yapıştırmış. Ona bir çözüm bulmaya çalışacağım. Şimdi evde bilgisayar kasasını temizlemek için laptop da olabilir. Süpürgeyle çektirmek şartıyla temizleyebiliriz. Böyle fırçayla tozları alarak süpürgeyle çektirebiliriz. Eğer evinizde müsait teras, bahçe şeklinde açık alanlar varsa bunun ters tarafıyla, üflemeli kısmıyla da hiç kasadan sökmeden üfleterek kasanızı o şekilde temizleyebilirsiniz. Şimdi gelin biz bunu çektirme yöntemiyle nasıl temizleyeceğiz onu görelim. Sıra geldi güç kaynağını temizlemeye. Onu da sökmemiz gerekecek. Dışarıdan da buradan eğer hava vurma imkanınız varsa hiç sökmeden temizleyebilirsiniz. Üfletme şekliyle ama çekme şekliyle bunu sökmemiz gerekiyor. Çünkü içerisindeki bütün tozları çekme şekliyle alamıyoruz maalesef. Ama yüksek bir havayla üflediğimiz zaman içerisindeki hiç açmadan bütün tozları almamız mümkün. Şimdi gelin güç kaynağımızı sökelim. 4 adet vidamız var arka kısmında. Yalnız garantiliyse arkadaşlar buradaki mühürü sökmeyin. Kesinlikle garanti dışı kalacaktır. Bunun garantisi olmadığı için buradaki mühürü sökmüş bulunmaktayız. Evet. 2 adet de bazı modellerde şu alt kısımda vida oluyor. Bu da onlardan birisi. Genelde 4 vida oluyor burada. Bunda 6 vida var kapak üzerinde. Söktük. Bayağı da kirli içerisi. Gördüğünüz gibi yani gerçekten temizlemeye ihtiyacı varmış. Bunu sökmeden de temizlemek dediğim gibi baştan da dediğim gibi ancak üfleme sağlam bir hava sistemiyle üfleme yapabiliriz. Ancak böyle çekme yöntemiyle sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu işi yapmadan önce şöyle bir maske takmanızı öneririm. Ben unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Şimdi maskemizi bir takalım önce bir. Çünkü süpürge çekse bile aşırı bir toz oluyor yine de.
Şimdi ne yapalım? Öncelikle bizim burada bir adet patlamış kondansatörümüz vardı. Onu sökelim. Nasıl sökeceğiz? Hemen buradan böyle bacaklarını tespit ediyoruz. Şurada 2 adet bacağı var. Bunun kolay çıkma yöntemlerinden birisi arkadaşlar şöyle lehimle bu bacakları lehimlemek olacaktır. Çünkü bu lehimler gerçekten çok sert. Yani dayanıklı lehimden oluşuyor. Sökmesi biraz zor oluyor. Böyle üzerlerine lehim vurduğumuz zaman o lehimi çürütüyor bir bakıma. Daha kolay çıkmasını sağlıyor. Şöyle 2 bacağı da lehim yapalım. Buradaki parçanın daha kolay söküldüğünü göreceksiniz. Bunu bu şekilde ısıtarak aşağıdan tutup çektirip çıkarabilirsiniz de. İkinci yöntemde bizim kullandığımız havalı havyalar. Bununla burayı eritip o parçayı oradan sökebilirsiniz. Bu şekilde. Ama varsa böyle havalı havyanız bu anakart üzerindeki parçaları bununla sökmenizi öneriyorum. Normal kalem havyayla buradaki yollara zarar verebilirsiniz. Çünkü gerçekten kıl gibi burada kıldan ince yollar mevcut. Aynen böyle çıkardık. Patlamış bu gördüğünüz gibi. Çıkardıktan sonra üzerindeki değerini okuyoruz. 3300'e genelde bu işlemci etrafındaki kondansatörlerin değerleri 3300 ile 2200 oluyor. 3300 mikrofarada 6,5 volt bir kondansatör buluyoruz. Değiştiriyoruz arkadaşlar. Aynen böyle. Bacakları uzun bunların. Taktıktan sonra keseceğiz bunlar tabi. Şimdi kondansatör takarken dikkat etmemiz gereken husus, bunu her videoda belirtiyorum. Anakart üzerinde beyaz kısım olan eksidir. Diğer kısım artıdır. Zaten burada bazı modellerde yazıyor artı eksi diye. Eksi kısmı kondansatör üzerindeki zaten şu beyaz kısma denk geliyor. Artı kısmı da kondansatörümüzün şöyle boş sadece yazı olan kısmına denk geliyor. Buna dikkat edelim. Evet, düzgün bir şekilde yerleştiğine emin olduktan sonra arka kısımlarını şöyle hafif dışa eğelim sağa sola. Daha sonra iyice kızgın havya ile lehimimizi fazla taşırmıyoruz buraları. Fazla lehim vurmanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar bu tarz yerlerde. Şöyle azıcık. Zaten lehim alanları çok ufaktır burada, dardır. Lehim vurduktan sonra şu fazla uçları kesiyoruz. Kesinlikle kesmemiz gerekiyor bunları. Aksi takdirde kasamızın üzerindeki metal kısma denk gelecektir ve arızaya yol açacaktır. Son olarak bir daha lehimlerimizi kontrol edelim. Tekrardan şöyle. Lehim bittikten sonra da şöyle dediğim gibi bir süpürelim burayı. Herhangi bir lehim parçası kalmasın. Kontak spreyiniz varsa, benim var da şu anda Bodrum'da, çıkarmak istemiyorum. Gerek de yok. Bir tane şey yaptık buraya. Böyle sıkı olmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle salladığımız zaman eğer hareket ediyorsa burada lehimle buluşmamış anlamına geliyor bacaklar ve yaptığımız iş düzgün olmamış anlamına geliyor. Bu kısmı iyi lehimlememiz gerekiyor. Şimdi kondansatörümüzü değiştirdikten sonra sıra geldi bizim şu açılmayan bloğumuzu nasıl açacağız, ona kafa yoracağız. Şuralardan yapıştırıcıyla yapıştırılmış bunlar. Hiç olmaması gereken bir iş yapılmış. Sanırım hızlı yapıştırıcı tarzı veya Japon yapıştırıcısıyla yapıştırılmış bu. Evet. Bir şekilde onları oradan çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle kıracağız, çıkaracağız. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi yanlış uygulama yapılan bir işin cezasını böyle çektik arkadaşlar.
Bu alt kısımlarda klipslerin uçlarını kırdık. Gerçekten sağlam bir yapıştırıcıyla yapıştırılmış. Ve bu şekilde çıkaracağız bunu. Yapacak başka da bir şey yok. Şu klipslerden bulmam lazım benim. Eski malzemelerin içerisinden bir şekilde tedarik etmem lazım. Böyle ısıtarak çıkarmayı deneyeceğim. Yapılan bir yanlış, hatalı bir uygulama böyle uğraştırıyor bizi işte arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Böyle kesinlikle bu kısımları yapıştırıcıyla yapıştırmayalım. Çok saçma sapan bir şey olmuş bu, gördüğünüz gibi. Evet, böyle ısıtarak, gerçekten bayağı da sağlam yapıştırıcı kullanılmış burada. Merak ettim şimdi bu yapıştırıcının mahiyetini, neyle yapıştırmışlar bilmiyorum. Evet, aşağı yukarı çıkardık gibi arkadaşlar. Termal macun iyice kurumuş. Şöyle ıslak bir mendille işlemcimizin üzerini güzel bir şekilde temizliyoruz. Fazla ıslak olmaması gerekiyor. Daha sonra soğutucu blok üzerindeki kısmı temizliyoruz. Buradaki kurumuş, eğer kuruluysa buradaki termal macunumuz arkadaşlar, iyice kurumuş olabilir, böyle çıkmıyor, kömür gibi oluyor. Kesinlikle buraya metal parçayla müdahale etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu sıcak suya koyuyoruz. Yumuşamasını sağlıyoruz. Yumuşak bir bezle, herhangi bir fırçayla siliyoruz böyle. Fırça olabilir, yumuşak bir fırçayla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ne kadar saçma bir uygulama yapılmış burada. İşim zor benim yani. Bak, çıkmıyor bu. Demirden bile çıkmıyor. Gayet yani nasıl bir yapıştırıcıymış, pense koparmıyor arkadaşlar ya. Şuraya bak. Aynen böyle. Vay be. Bakar mısınız? Ancak kırarak çıkardık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, şansımıza varmış. Buldum malzemelerin içerisinden. Böyle 4 adet sağlam klips buldum. İyi ki de varmış, çünkü ta Çankaya'ya kadar gitmemiz gerekecekti. Şimdi ne yapalım? Şu işlemci üzerini kuru bir peçeteyle iyice bir temizleyelim. Böyle tertemiz olsun arkadaşlar. Çiçek gibi olsun. Daha sonra soğutucu blok üzerindeki kısmı kesinlikle metal malzemeyle bu kısımları temizlemiyoruz. Böyle parlaması gerekiyor, altın gibi. Yerine takmadan önce bunlar buraya nasıl takılacak? Bu da çok önemli. Şu beyaz kısmın buradan çıkması gerekiyor. Bunun için şu hemen şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen klipsler var. Bu beyaz kısmı tutan. Bunlar çok narindir yalnız söyleyeyim. Hemen kırılıyor goflet gibi. Hafif yukarı kaldırıyoruz böyle ince bir parçayla. Şu beyaz kısmı öne doğru çekiyoruz. Daha sonra hemen arkasında bir adet daha var, aynen mandal. Onu da şöyle hafif yukarı kaldırarak bu plastiği buradan çıkarıyoruz. Bunu çıkarmadan aşağıya takmak mümkün değil. Kırmadan. Çünkü kırılmaya çok elverişli şu klipslerin. Bunu çıkardıktan sonra aynen şurada hemen çıkıntısı var. Şurada da böyle oluk kanallar var. O kanala gelecek şekilde
tutuyoruz ve kendiliğinden bunu buraya girdiğini görüyorsunuz. Daha sonra çıkardığımız klipsin siyah parçasını yukarıdan gelmek kaydıyla bu kolay takılıyor. Gördüğünüz gibi şöyle rahat dönüyor. Bunu taktıktan sonra zaten bastırıyoruz. Aşağıdaki kilitlemeyi sağlıyor bu şekilde. Aynen şekilde görüldüğü gibi. Dördünü de bu şekilde taktıktan sonra termal macunu sürüp işlemimizi bitireceğiz. Evet, dördüncüyü de takalım. Aynen böyle rahat bir şekilde takıldığını göreceksiniz zaten. Bu şekilde. Şimdi bu kısmı biraz elimiz değdi. Yağlanmış olabilir. Tekrardan sildikten sonra termal macunumuzu sürebiliriz arkadaşlar. Şimdi işlemcimizin üzerini iyice temizledikten sonra şöyle termal macunumuzu bir kenarından şöyle başa doğru sıkıyoruz. Daha sonra şöyle bir kartla bunu bütün işlemcimizin üzerine böyle güzel bir şekilde yayıyoruz. Aynen böyle düz bir zemin oluşturmamız gerekiyor burada. Kalan kısmını da bizim blok üzerindeki şu parlak kısma sürebiliriz. Şöyle kağıtla kalan kısmını. Bu bunun hakkı çünkü. Boşa gitmez. Aynen böyle. İki tarafı da yaparsak böyle kağıtta hiç kalmayacak şekilde. Şimdi gelin bloğumuzu nasıl yerleştireceğiz? Şunları klipsleri geri çekilmesi gerekiyor. Aksi takdirde şurada kıstırma meydana getiriyor böyle. Bu beyaz mandallar deliklerden girmiyor. Şöyle dikkatli bir şekilde bu işi yaparken arkadaşlar hep söylüyorum, anakart dışarıda olması gerekiyor. Anakartın kasanın üzerinde montajlı olduğu zaman bunu taktığınız zaman şuradaki klipslerin o beyaz kısımları geriye katlanıyor ve malzemeniz bozulabiliyor. Bilginiz olsun. Kesinlikle çıkık halde olması gerekiyor anakartın. Evet, şöyle bastırıyoruz, bırakıyoruz arkadaşlar. Aynen böyle. Zaten kitleme kendi kendine sağlıyor. Aynen böyle tık diye bir ses geliyor. Bunları böyle bastırmak yetmiyor arkadaşlar. Şöyle bir kalın uçlu tornavidayla hafif şöyle yerine oturtmamız gerekiyor. Şöyle bir tur, yarım tur döndürmemiz gerekiyor. Zaten şurada görürsünüz. Bir sıkışıklık sağlıyor. Öbür türlü sallanıyor böyle. Hani şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu hafif bastırıp zaten yönleri var burada. Şöyle ok işaretiyle gösteriyor. O yöne doğru çevirdiğiniz zaman aynen böyle. Böyle sağlam olması gerek. Evet. İşlemimiz aşağı yukarı bitmek üzere. Böyle güzel bir şekilde temizlediğimiz fanımızı getiriyoruz. Şuralarda böyle tırnaklar var. Blok üzerinde de oyuklar var. Bu tırnakları o oyuklara gelecek şekilde hafiften şöyle bastırıyoruz. Kendiliğinden tık diye oturuyor. Şöyle fanı da bir elle bir deneyiniz. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Şu kablo çok önemli arkadaşlar. Bunu gelişigüzel bıraktığınız zaman burada fanların arasına girebilir. Fanınızın dönmesini engelleyebilir. Şöyle aralardan çıkararak anakart üzerindeki şurada güç konnektörü var. Oraya bunu takıyoruz. Buradan fanımızın dönmesini sağlıyor. Kabloyla dediğim gibi burada kamuflaj etmemiz gerekiyor. Aralara bir yerlere sokmamız gerekiyor. Gerekirse klipste de şuradan bağlayabilirsiniz. İyice sağlam almak istiyorsunuzsa. Şimdi aşağı yukarı tamam gibi. Her zaman söylediğim gibi RAM'imizi de silip işlemimizi bitiriyoruz. Bizim bir arızalı cihazımızda arkadaşlar kart okuyucumuzdu. Onun da şuradan bir adet vidası var. Onu alalım ve çıkaralım. Kart okuyucumuzun içerisinde buradaki USB kısım düşmüş. Onu çıkarmaya çalışacağız. Bakalım inşallah lehim yerlerini koparmamıştır.
Bunu sökmek için herhangi bir vida falan yok. Hemen şuralarda şöyle kaldırdığımız zaman herhangi bir tornavidayla, şöyle bir parçayla, bıçakta da olabilir, kendiliğinden çıktığını göreceksiniz. Bu kısımda vida kullanmamışlar. Malzemeden çalışmışlar yani, anlayacağınız. Evet. Şekil bu arkadaşlar. Bunu çocuk herhalde zorlamış. Ters takmaya çalışıyorlar bazen. Şurada biliyorsunuz koruyucu plastik var. Ters taktığımız zaman bunu zorluyor ve koparıyor. Ben bunu şimdi lehimledikten sonra şu sağını sonuna silikondan dolduracağım. Hiç kopmasın. Bundan sonra şuradaki soketi çıkaralım. 2 adet vidamız var. Onları alalım. İlk defa kart okuyucu tamir ediyorum arkadaşlar. Evet, uçları zarar görmemiş. Burada herhangi bir deforma yok. Yani anakart üzerindeki kart üzerindeki lehim yerlerimiz sağlam. Bunu buraya bir şekilde lehimlemeyi başaracağız arkadaşlar. Bunu yapan firma şuradan bir lehim daha atsaydı şu kısma bir lehim daha atsaydı bu böyle olmazdı arkadaşlar. Şöyle lehimlerini biraz yenileyelim. Evet arkadaşlar. Daha sonra buradan kopan parçayı düzgün bir şekilde getiriyoruz. Buraya yerleştiriyoruz. Hemen. Bazı arkadaşlar Necdet abi lehim yapmayı bize öğretir misin diye mesaj atıyorlar. Buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Lehim böyle yapılıyor. Evet, bir de şu hemen usebemizin yan kısmındaki boşluk kısma silikon dökeceğim, biraz sıcak silikon. Hiç çıkmasın bu sefer. Arka kısmına da doldurabilirsiniz ama yarın bir gün burada bir sıkıntı olduğu zaman sorun olur. Sadece şu boş kısma sıcak silikon uygulama yaptığımız zaman bizim bu usebemiz daha dayanıklı hale gelecektir. Öneririm. Bunu genelde tabancayla yapmak gerekiyor da ben böyle ufak işler için pek tabancayı açmak istemiyorum. Onun için böyle havya ile yaptıktan sonra havyanızın ucunu silmeyi unutmayınız. Yoksa kokusundan rahatsız olursunuz. Bu şekilde bunu da anlattıktan sonra buraya herhangi bir usebe takıp burada herhangi bir sıkıntı var mı yok mu onu kontrol edebilirsiniz vidalarken. Çünkü tam yerine oturmamış olabilir. Sonra kapağını takıp kasaya taktıktan sonra bunu takarsınız, buraya sığmaz. Bu sefer sorun. Bir daha geriye sökmeniz gerekir. Böyle test etmekte fayda var her zaman. Şurada usebelerin içerisinde plastik bir parça var. Aynen karşılığında da plastik parça var. Onlar karşılıklı gelecek şekilde takıldığı zaman bu ittirme oluyor. Geriye ondan kopuyor. Bunların karşılıklı gelmemesine dikkat edeceğiz. Her zaman takarken böyle rahat bir şekilde, zorlamanın hiçbir anlamı yok. Zaten doğru taktığımız zaman kendiliğinden takıldığını göreceksiniz. Evet, kart okuyucumuzu yerine düzgün bir şekilde takıyoruz. Bir adet vidası vardı, onu atıyoruz. Daha sonra anakarta geçeceğiz. 3 kaynağımızı önce toparlayalım. Daha sonra anakarta geçeriz. Evet. Şöyle 4 adet vidamız vardı. Evet, anakartımızı yerleştirelim yerine. Şu arkadaki arayüze dikkat ediyoruz. Arkadan şöyle bir bakıyoruz. Buradaki pencerelerin hepsi karşılıklı gelmesi gerekiyor. Evet, vida yerlerini buradan görüyoruz zaten. Gördükten sonra vidalarımızı atalım ve işlemimizi bitirelim.
Ekran kartımızın da aynen şu arayüz kısmını silgiyle temizliyoruz arkadaşlar böyle. Gelin bir de ekran kartımızın termal macununa bakalım bir. Onun içinden hadi sökmüşken elimize yapışmaz. Şurada klipsleri var. Plastik klipsleri var. Onları hafif sıkıştırıyoruz böyle penseyle. Geriye doğru bastırdığım zaman kendiliğinden geri çıkacaktır o. Aynen böyle. Gelin buraları da temizleyelim. Madem yaptık tam yapalım. Şöyle peçeteyle. Kurumuşsa dediğim gibi sıcak suya koyup bekletebilirsiniz biraz. Daha sonra silebilirsiniz. Çip üzerinde genelde ben böyle fırçayla falan temizliyorum. Evet. Şöyle kuru bir bezle veya peçeteyle temizliyoruz. Burada termal macunu fazla abartmıyoruz. Şöyle bir mercimek büyüklüğünde yeterli olacaktır. Çipimizin üzerine koyuyoruz. Herhangi bir sürmeye falan gerek yok. Zaten bu blok oturduğu zaman yerine kendiliğinden yayılacaktır arkadaşlar. Şu klipslerin deliklere gelecek şekilde oturtuyoruz. Ve bir kere basmamız yeterli olacaktır. Aynen böyle. Tak diye ses geldi mi bu oturmuştur arkadaşlar. Bir de arkadan kontrol ediyoruz. Klipslerimizin uçları çıkmış mı çıkmamış mı diye. Bunu da termal macunu yenilemiş olduk. Daha sonra geliyoruz PCI Express yuvasındaki arkasındaki şu mandal var. Geriye bastırıyoruz onu. Dikkatli bir şekilde ekran kartımızı taktığımız zaman klips kapatıyor. Sistemi kilitliyor yani. Kasamızın üzerindeki ön panelden gelen kablolarımızı anakartta buluşturalım. Özellikle bizim kontrol panelinden gelen açma kapama düğmelerinden, kontrol ledlerinden gelen kablomuzun şurada dolu kısımları var. Bu pin üzerinde boş kısımlara gelecek şekilde buraları takıyoruz. Aynen böyle kolay bir şekilde takılacaktır. Şurada da ikinci kısımda dolu bir kısım var. Bu bizim audio yani ön tarafa kulaklık ses gönderen kablomuz. Mikrofon falan. Bunu da hemen genelde bu arkadaki ses portunun arka kısmına denk geliyor anakart üzerinde. Düzgün bir şekilde o dolu boş kısmına dikkat ettiğimiz sürece sıkıntı olmayacaktır. Bu seferlerde de baş kısımda dolu kısım var. Ve buradaki pinlerde boş kısma denk gelecek şekilde taktığımız zaman kesinlikle sıkıntı olmayacaktır. Kart okuyucudan gelen kablomuz da USB portlara bağlanıyor. Aynı mantıkla çalışıyor. Onda da dolu boş kısımlar var. Onda burada boş bir USB pinine takıyoruz. Aşağı yukarı tamam gibi burası. Burada güç kaynağına sıra geldi. Güç kaynağında bazı modellerde önden üflemeli oluyor. Bu son model ürünlerde hemen güç kaynağının alt kısmına geliyor. Fan biraz daha büyütüldü çünkü. Eski fanların fanı biraz daha küçüktü. Bunu genelde bazen geliyor bana ters takıyorlar. Kasanın üst kapağına bura kapanıyor. Kesinlikle hava almıyor güç kaynağımız. Buna çok dikkat ediyoruz. Fan kısmı bizim anakartın iç kısmına gelecek. Yani şu baca içeriye gelecek şekilde takalım ve 4 adet vidasını vidalayalım. İşlemimizi bitirelim. Güç kaynağımızdan gelen anakartı besleyen kablolarımız var burada. Şu ayrı geliyor genelde. Çünkü bazı anakartlarda bu kısım böyle kısıtlı oluyor. Şurada ok kısımları var. Aynen şurada ok var. Burada da ok var. Bunlar böyle birbirine karşılıklı gelecek şekilde, zıt şekilde gelecek şekilde tutuyoruz. Önce bu ufağa takabilirsiniz düzgün bir şekilde. Çünkü şu kısımlar bunun üzerine denk geldiği için sıkıntı olabilir. Sonradan takılması. Önce o parçayı takıp küçük parçaya takıp sonra büyük parçayı taktığımız zaman daha kolay takıldığını göreceksiniz. Aynen göründüğü gibi. Zaten bunun buradaki pinler gidip onun üzerine oturuyor. Evet. Daha sonra buradan gelen güç kablolarından birisi en yakın kısımda olanı bizim
Burada da şu sarı kablo dışa gelecek şekilde genelde takıyoruz. Siyah size doğru gelecek şekilde tuttuğunuz zaman doğru şekil budur. DVD writer'ımızın güç kablosunu taktıktan sonra bizim anakartımıza bir adet şöyle 12 volt girişi var. PCI Express beslemesi. Onu da taktıktan sonra hard diskimizin beslemesini takıyoruz. Onda da sarı kablo dışa gelecek şekilde, yani kasanın altına gelecek şekilde tuttuğum zaman doğru bir şekil olacaktır. Daha sonra ben burayı dizayn edeceğim. Klipslerle bağlayacağım. Şimdilik geçiyorum zaman almasın diye. Evet arkadaşlar, kasamızı toparladık. Her şeyi yerli yerine taktık. Gelin şimdi bir de bunu format atalım. Evet, şimdi formata başlayalım. Formatın tümünü paylaşmak istemiyorum. Çünkü daha önce format videoları çekmiştim. Evet, böylelikle bugünkü zorlu çekiminde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aslında yolculuk dün başlamıştı bildiğiniz gibi. Gece temizlik yapamadığımız için yarına bırakmıştık. Sırasıyla kasamız çok kirliydi. Temizliğini yaptık. Kondansatörümüz patlamıştı anakart üzerinde. Onu değiştirdik. Kart okuyucusu üzerindeki USB girişi kopmuştu. Onu yerine taktık. Ve sıra geldi format atmaya. Gördüğünüz gibi böyle siyah ekranda kalıyor. Yazılım sahtecilik kurbanı olabilirsiniz muhabbeti var. O çıkıyor burada. Onu da giderdikten sonra sahibine teslim edeceğiz. Güle güle kullansın. Bu bilgisayarı gördükten sonra 2 yılda bir, en az 2 yılda bir laptop olsun, masaüstü olsun, temizlik yaptırmanızı öneriyorum. Başına neler geliyor gözünüzde gördünüz. Kanalımıza desteklerinizi sunabilirsiniz. Burada izlediğiniz videoları paylaşarak, abone olarak, beğeni atarak kanalımıza bir kenarından desteklerinizi sunabilirsiniz. Burada izlediğiniz videolarınızı paylaşmak kaydıyla kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Bir dahaki videoda buluşana kadar Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.